Magazin Yıkılıyor yayınıyla huzurlarınızdayız. Arzu'yla birlikteyim. Arzu Hanım'la birlikteyim. Arzu Altıntaş'la magazin konuşacağız bugün arkadaşlar. Yine bir kere daha sizlerleyiz. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Pazar. Evet, evet. Pazar, sessiz pazar, güzel pazar ve çok sıcak havalar Arzu. Çok sıcak. Klimayı açtım ben de. İnanılmaz sıcak. İlk defa açtım bugün. Ben daha açmadım klimayı. Daha açmadım ama yani neredeyse açacağız artık biz de. Peki bugün çok dolu dolu bir içerik var. Şunu söyleyelim, Hasan Cankaya evlendi New York'ta. New York'ta Duygu Karabaş'la evlendi. Bu kısa haberler verelim önce istersen, gelene kadar arkadaşların hepsi. Olur. Oradaki konsoloslukta Türk evinde evlendi. Sen Hasan Cankaya'yı çok beğenirsin değil mi? Güldürür mü seni de? Evet, kısmen güldürüyor. Ama benim favorim Cem Yılmaz. Sen Cem Yılmazcısın. Evet. Evet. Cem Yılmaz'a çok gülüyorum. Yerlere yatıyorum. Zekasını çok seviyorum. Yani güldürebilmek çok büyük zeka gerektiriyor. O tam kim dersen Cem Yılmaz benim için. Evet, çok zeki. Bu da zeki. Hasan Cankaya da zeki. Hasan Cankaya biraz daha fazla belden aşağı Evet. konuşuyor. Peki, mutluluklar dileyelim. Mutluluklar dileriz. Evet. Herhalde balayında oralarda yaparlar. Oradan belki Bahama'ya falan geçerler, Küba'ya geçerler. Daha sıcak denizlere akarlar. Kendileri bilir. Zevk onların, para da onların. Evet. Beren Saat albüm çıkarıyor 18 Haziran'da. Artık o da bir müzisyen, Şarkıcı oldum. şarkıcı ve besteleri de kendine ait, biliyorsun değil mi şarkıların? Evet. 18 Haziran'da müzik albümü çıkarıyor. Kapak fotoğrafları falan çekildi. Gördün mü kapak fotoğraflarını? Gördüm. Nasıl buldun? Her zamanki Beren Saat gibi biraz değişik olmaya çalışmış. Bakalım ne olacak? İlk şarkısında inanılmaz tepkiler almıştı. Bir takım kesim çok beğenmişti. Bir takım da çok dalga konusu yapmıştı. Bakalım bunda ne olacak? Evet, ben de çok merak ediyorum. Hangi moderatörümüz yazıyor? Caner'i gördüm, Banu'yu gördüm. Ne güzel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Moderatörlerimiz merhaba ve değerli izleyenlerimiz selamlar. Hem Türkiye'den hem dünyanın her yerinden izleyen dostlarımız, beğen yaparsanız mutlu oluruz ve abone olarak izlerseniz bizi daha çok mutlu oluruz. Evet, peki arkadaşlar gelene kadar ısınma turları yapmaya devam edelim. Aras Bulut İynemli'yi ben çok beğeniyorum oyuncu olarak. Sen? Ben de bayılıyorum. Oyunculuğuna ve karakterine bayılıyorum. Çok iyi. Sen bir şey anlatmıştın onunla ilgili. Hadi bir de anlatsana ne olur ya. Evet. Herkes yapmaz onu. Arkadaşımız var Seda, Beykoz'da. Beykozluyum ben. Bir kızı vardı Irdenaz. 2 sene falan lösemiyle mücadele etti ve artık son aşamalarıydı ama bilmiyorduk tabii. Hani bir şey de söylemiyorlardı net olarak. Onunla ilgili ricacı olmuştuk. Gelir mi acaba? Irdenaz çok büyük bir hayranıydı. Gerçekten inanılmaz karlı bir günde Beykoz'un tepelerinde oturur Seda. Karlıtepe dedikleri yer. Çok zordur oraya araç falan pek çıkmaz, hep bayırdır. Beykoz konaklarının Acarkent'in daha da altı orası. İnanılmaz zordur mahalle olduğu için. Bir baktık haber verdiler geliyoruz biz diye. O karda kışta geldi. İrdenaz'ı gördü ve o son görüşmüş yani birkaç gün sonra İrdenaz'ı kaybettik. Ay Çok canım. üzücüydü evet ama bir yandan da çok mutluyuz. Hani İrdenaz'ın son dileği yerine getirildi. Çok tatlı bir adam, kırmadı, geldi, aklına takmış. Haberi de yok İrdenaz'ın vefatından çünkü haber vermedik. O yüzden gönlümüzde yeri çok bambaşka yani. Böyle Barbie bebeklerle gömdük İrdenaz'ı. Çok acı. Allah bütün çocuklara ve dünyadaki herkese sağlık, sıhhat versin. Öyle kötü hastalıklardan korusun herkesi. Amin, amin. Aras Bulut'un yaptığı çok kıymetli. Çok. Kalkıp gelmesi ve o çocuğun
son isteğini yerine getirmesi. Biz bilmiyorduk son isteği olduğunu. Son isteğiymiş. Sonra biz de vefat edince yani iyi ki dedik, iyi ki. Karda kışta iyi ki kalkıp geldi Evet, Arap İğnemli. Bir insan boşuna sevilmez yani. O yüzüne yansımış kalbinin iyiliği, güzelliği arasın. Ve evet. Allah hep onu böyle başarılı kılsın. İşleri de çok Amin, iyi gidiyor. Şimdi amin. Netflix için bir dizide Cennette oynuyor. bir duacısı var yani. Ne güzel, Hani ne güzel, evet, ne değerli, ne değerli. evet. Netflix için bir dizide oynuyor. Sete çıkmak üzereler. Yarından sonra sete çıkıyor ekip. Netflix'te Ay Yapım'ın bir projesi ve Nilperi Şahinkaya ile oynayacaklar başrolde. Nilperi Şahinkaya ile de yıllar evvel oynamışlardı. Evet. Değil mi? Hatırlıyor musun? Evet, evet. Çok da severim Nilperi Şahinkaya'ya. Ona da bayılırım. O da ne düzgün bir insan. Ben de beğeniyorum Nilperi Şahinkaya'yı. Eee, öyle bir geçer zaman ki o dizide Hı hı. oynamışlardı 13 yıl önce. 13 yıl önce ve şimdi yine sette bir arada olacaklar. Nilperi Şahinkaya'yla. Eve Giden Yol isimli bu dizi Lost dizisinin yerli kopyası gibi olacak diyorlar. Kulislerde öyle konuşuluyor. Her şey bir trafik kazasıyla başlıyor ve ondan sonra e, şüpheli, insanın kafasını karıştıran, aklının almayacağı olaylar gelişiyor. Böyle ilginç bir dizi. Çekimler Bilecik'te, Bilecik ve civarında yapılacak. Başarılar, başarılı olsunlar. Başarılar. Amin. Feyza Civelek e, yasaklı madde testi pozitif çıktı. Ne diyorsun? Şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Daha önce de öyle bir vukuatları vardı. Ama bakalım ne olacak yani Doğukan Güngör'e uygulanan katı kurallar Feyza Civelek'e de uygulanacak mı? Annesi çünkü dizinin senaristi herkesin bildiği üzere. Kızılcık Şerbeti. Evet, Evet, Kızılcık Şerbeti'nin senaristi. Bence uygulanmayacak çünkü final yaptılar, sezon finali. Kocaman bir yaz var önümüzde. Yazdan sonra da yeni yayını döneminde bence yine dizide yer alacak. O zaman da haksızlık olmuş olacak Doğukan Güngör'e ki biliyorsun yani ben insanların uzaklaştırılması, ceza verilmesinden yana değilim. Her evet. zaman o tarz insanların daha çok sarılıp sarmalanması, sevilmesi, daha çok topluma karışılması, sevgiyle harmanlanması ve o kötü alışkanlıklardan sevgi sayesinde kurtulmalarından yanayım. Tabii ki gönlüm hiçbirinin gitmesinden yana değil ama biri gittiyse diğeri gitmiyorsa bakacağız ne oluyor. Sence gider mi? Ya valla bu şeye bağlı, sosyal medyanın tepkisine bağlı. Gitmeyecek gibi duruyor ama sosyal medyada öyle bir tepki oluşursa ki senin şu sözüne çok katılıyorum. Şimdi tatile giriyor. Tatil olması bak tatile girdiği için diziler ve bu dizide Hı e, hı. söner yani o e, sıcağı sıcağına olsa dizi devam Tabii. ediyor olsa tepkiler de devam eder ama şimdi e, Eylül'de artık ne olacağını göreceğiz. Yine de izleyicinin burada etkisi çok çok önemli. Feyza Civelek evet iyi oyuncu, iyi oynuyor kamera karşısında. Fakat onun gibi o kadar çok iyi oyuncu var ki ondan çok daha başarılı, çok daha iyi oyuncular da var. Torpille orada olduğunu hep yazıyorlar, söylüyorlar. Ve burada da çok çarpıcı bir örnek var tabii. Doğukan Doğukan'ın başına gelenler. O gittiyse onun da gitmesi lazım. Ama şimdi Doğukan bak ne demiş. 4 sezondur Doğukan başroldeydi bu dizide. Fatih karakteriyle test sonucu netleşince pozitif olarak apar topar kadrodan çıkarıldı. Sözleşmesi feshedildi. Bir de bazı dizilerde ki bu Faruk Turgut'un dizilerinde genellikle böyle. Faruk Turgut çok deneyimli bir yapımcı. Çok önemli bir
sinema adamı. O kadar güzel yönetiyor ki projelerini. Bak 4. sezon, 5. sezona gidiyor. Reytingler hep aynı. Kadrosunu filan o gitmiş, bu çıkmış, başrol gitmiş. Adam zerre çarpıntı hissetmiyordur biliyor musun? Sen ben olsak yapımcı başrol Ben de atılsa çok bayılmıştım. bayılırız. Ne yapacağız Tabii. şimdi? Nasıl tedbir alacağız? Yerine kimi koyacağız diye. O kadar rahat ki bu kaçıncı başrol ayrılması dizilerinde. Dolayısıyla onun için kim giderse gitsin önemli değil ama orada senaristin moralinin iyi olması lazım Melis Civelek'in. Senaryo kalem işi çok önemli ve az bulunuyor senaristler. İyi senaristler az sayıda var. Bu da yıllardır güvendiği için birlikte çalıştığı senarist onu incitmek istemeyecektir. O yüzden onu tolere etmeye gidecektir ama yani kızını işten çıkarmamayı düşünecektir, deneyecektir ama yani burada tepkiler çok önemli. Ama Doğukan Güngör bir açıklama yapmıştı Veda Partisi'nde diziden ayrılırken. Yapımcım dedi çok arkamda durdu dedi. Gitmemem için ellerinden geleni yaptılar ama sonuç böyle oldu dedi. Yani aslında yapımcısı da gitmesini istememişti. Bakalım ne olacak? Evet, o da zaten, şimdi benim burada faydalandığım kaynakta da Show TV yönetiminin aldığı karar olduğunu söylüyor Doğukan. Az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir. Herkes hata yapabilir. Çok doğru. Temiz bir Evet. hayata ilk adımlarını atmıştım ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum. Herkes ikinci bir şansı hak eder. İnancımı taşımayan bu acımasız insanlar, bu inancı taşımayan acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa. Yani Feyza Civelek daha önce biliyorsun bir torbacıyla alışveriş yaparken sivil polise yakalanmıştı ve o zaman da hiç diziden çıkarılması falan gündeme gelmemişti. Yine işine devam etmişti. Bu ikincisi. O zaman niye Show TV işine son vermedi? Madem öyle yani yasaklı madde kullanan diziden çıkarılıyorsa yani Ya bunların haricinde gencecik insanlar çok üzülüyorum. Allah bir an önce hepsini bu dertten beladan kurtarsın. Sağlıklı yaşam, ne bileyim daha sağlıklı şeylere yöneltsin. O yüzden çok üzücü yani. Gencecik, Doğukan Güngör de gencecik, Feyza Civelek de gencecik. Bu işin tabii yaşı yok ama hani o yaşlardaki insanların hayat çok daha güzel, çok daha güzel şeylere yönelebilirler. Allah hepsini kurtarsın. Çok acı. çok acı tabii. Çok doğru söylüyorsun. Herkes yanılabilir, herkes hata yapabilir. Yani Evet, burada katı olmamak lazım. Aklı yok muydu? Onu niye kullandı filan dememek lazım. İnsanlar boşluğa düşebilir, etraflarındakiler kandırabilir ama zararın neresinden dönülse kârdır. Feyza Civelekçi evet. o şans karşısına çıkmıştı. Orada alışveriş sırasında yakalandığında polise eminim ki çok çile çekti. Hem annesinden azar işitmiştir hem yapımcıdan uyarı almıştır, ciddi uyarı almıştır. Kendi sorumluluğu olduğu insanlar, arkadaş çevrelerine karşı mahcup olmuştur ama bak ders çıkarmamış. Aradan 1 sene geçti, 1,5 sene geçti. Hâlâ yani, testlerinde çıkıyor bu. Evet, zor bir şey. Yani biz hani tek elden alınan tütün maddesini bile ki sen kızarsın, hani bırakmakta ben açıkçası zorluk çekiyorum yani. Hiç de tütün kullanmak istemiyorum ama içiyorum yani. Hele ki öyle bağımlılığı olan bir şey. Gerçi İçme tütün ya. hepsinden daha bağımlılık yapıyormuş araştırmalarda. Hani düşünemiyorum çok korkunç. Yani herhalde bir bağımlılık ve kolay kolay bırakılmıyor. Yani düşünürsün bir tütün maddesi evet, zararlı ve bile bile içiyoruz ama herhâlde öyle yasaklı maddeler daha da bir bağımlılık yapıyor. Bu arada sigara sağlığa zararlıdır, herkese söyleyelim. Tabii. Tabii Yasaklı bütün genç madde. olan hiç kimse içmesin. Biz zamanında içmişiz işte. Maalesef ben mesela çok utanç duyuyorum tütün mamulleri kullandığım için. Çok rahatsız ediyor beni ama bir şekilde, hani, her gece söz veriyorum. İçmeyeceğim diyorum. Boğazım acıyor, nefesim gidiyor falan. Sabah kalkıyorum, ilk işim kahveyi koyuyorum ve bir tütün mamulü yakıyorum yani. Zor bir şey ya, bağımlılık çok zor. Hani, ben bunun ötesi alkolü, yasaklı maddeyi falan düşünemiyorum. Hani, bir sigara bunu yapıyorsa onlar da
Şimdi hiç bilmediğim bir mevzuda insanlara da ahkam kesmek istemem. İnşallah yani beni nasıl tütün mamullerinden kurtaracaksa Allah da onları yasaklı maddelerden kurtarsın. Vallahi ben de her gün dua ediyorum. Allah'ım diyorum bir tiksinti gelsin. İçmeyeyim yani diyorum. Gerçekten çok çağ dışı da geliyor artık bana yani. Sürekli böyle kafelerde, orada burada ya da uçuş yaptığım vakit çok zor oluyor uçaklarda falan. Çok zor tabii. Zor yani. Hani bu bir bağımlılık. İnşallah bazen dua ediyorum. İnşallah diyorum sigara yasaklanır, hiçbir tekelde satılmaz. Ancak öyle bırakırız herhalde diyorum. Ben tabii uçaklarda, otobüslerde, şehirler arası otobüslerde Tabii. içildiği zamanı yaşadım. Çok çok iyi biliyorum. Nasıl zehirleniyormuşuz. Yani Evet. otobüste mesela 50 kişi varsa 20'si içiyor diyelim. Ne büyük bir şey. Olumsuz Evet. etki sağlığımız üzerine. Peki uçaklarda da içiliyordu ya, şaka gibi ya. Neler yaşamışız ya. Evet, nasılmış o ya? Uçak ne bileyim, hani, biri yere düşürse falan çok enteresan olurmuş. Evet. Şimdi Blok 3, Hakan Aydın Blok 3 benim de çok beğendiğim şarkılarını şarkıcı kardeşimiz testimiz negatif çıkacak diye bir video çekmişti. Ancak yasaklı madde testi pozitif çıktı. Kanında ve idrarında negatif çıktı da saçında esrar etken maddesi bulundu. Yani böyle kasıla kasıla negatif çıkacak falan deyip de mahcup olmak, bu duruma düşmek de hoş olmasa gerek. Şöyle demişti, Evet, hatta enteresan. şöyle demişti, negatif çıkınca inşallah bunu her yerde haber yaparlar, Blok 3 negatif çıktı diye demişti. Yani Acaba içilen ortamda hiç bilmediğim için soruyorum. Bir doktor arkadaşım da benzeri bir şey söylemişti ama doğru mu yalan mı hiç bilmiyorum. İçilen ortamda durduğunda saçına siniyor olabilir mi acaba o madde? Çünkü yurt dışındaydık. Arkadaşımız böyle bir kafede içiyorduk ve orada yasal, arkada içiyorlardı. Dedi bunların yanından kalkalım dedi. Saçımıza siner dedi doktor bir arkadaşım. Allah Allah dedim ne alaka falan. Mantığıma çok yatmamıştı. Dönünce soracaktım birkaç kişiye de unuttum sormayı. şimdi o mantıklı tabii, doğru söylüyor olabilir fakat Adliye Tıp Kurumu bu açıklamayı boşuna yapmaz. Yani arada bir müphem bir durum olsaydı, yani tartışmalı, şüpheli bir durum olsaydı, bir başkaları içerken saçına sinmiştir falan. Onun oranı falan çok az olur, yüzdesi falan. Doğru. Çok az olur. Onu tekrar teste alırlardı filan. Bu açıklamayı yapmazlardı pozitif diye. Çünkü orada insan hakkı çok önemli tabii. Korumak lazım. Adli Tıp Kurumu gibi bir kurum bu hatayı yapmaz. Ama dediğinde doğru. Sigara da öyle değil mi? Ya bebek Evet. öldü, bebek öldü Amerika'da. Annesi babası kimse sigara içmiyor ama annesi işte bizim beş çayları gibi çaylara gidiyor arkadaşlarıyla kadın kadına. Sigara içilen ortamda bebeğini de götürüyor her seferinde ve bebek akciğerleri şey oldu, Ah ya. tutuldu. Tabii, ortamdan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Düşün, sigaradan. Yazık. Yazık. Esrar için de böyle doktor arkadaş doğru söylüyor olabilir. Çok Evet, çok saçma gelmişti bana. Bilemedim, araştıracaktım, unuttum. Evet. Blok 3 çok başarılı. O zannetti herhalde. Neden yanıldığını da Blok 3'ün tahmin etmek zor değil. Şimdi son zamanlarda yasaklı madde kullanmadıysa kanında çıkmadı, idrarında çıkmadı. Biliyorsun yakın zamanda kullanırsan kanında, idrarında çıkıyor. E, 6 aya kadar da saçında çıkıyor. Bu aylar önce kullanmıştır en son. Ondan sonra hiç kullanmamıştır. Ona güvenerek demiştir ki temiz çıkacağım. Evet, kanın temiz çıktı, idrarın temiz çıktı ama saçında aylar önce kullandığın esrarın kalıntısı bulundu. Onu hesaplayamadı herhalde. Zor. Evet. Bu Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un dizisini sen çok yakından izliyordun. Hımm. Eşref Rüya'yı. Evet. Ne güzel bir vedada sette pastalar. Kaç tane pasta kestiler. Çok. Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy kavga ettiği için dizi final yapıyor dendi.
Medyada da bu tür haberler çıktı. Ama o veda davetinde, partisinde gördük ki, pasta kesiminde gördük ki Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy birbirlerine sarılıyorlar, kucaklaşıyorlar. Hiç de kavga etmiş insanlar gibi değil. Sevdiğin diziyle ilgili bu tür dedikodular çıkmış olmasını nasıl Ya çok enteresan. Belirli hayran grupları var. İşte Çağatay'ın fanları, Demet'in fanları ya da herhangi bir dizide başka birinin fanları. İki grup nedense hep birbirine düşman oluyor. Bir grup Twitter, X sayesinde ortaya bir şey yazıyor. O X'te büyüyor, büyüyor, büyüyor. O ekliyor, bu ekliyor. Ortaya bir dedikodu çıkıyor. Çok enteresan oldu yani. Hani nasıl önceden setten kulağımıza gelirdi, hala da gelir. Evet, O gerçektir setteki çalışan birisinden. Fakat şimdi o kadar çok dedikodu, o kadar çok ima, o kadar çok sanrı var ki hangisi doğru bilemiyorsun. Biz de tabii bu işi yapanlar olarak bir kulak kabartıyoruz, bakıyoruz. Bazen diyoruz acaba mı, hani bize gelmeyen onlara gitmiş olabilir mi? Yanıldığımız da oluyor yani. Ama ben baştan beri inanmamıştım. Çünkü Demet Özdemir inanılmaz tatlı, sevecen, dünya tatlısı bir kız. Çağatay da öyle. Aynı şekilde Çağatay Ulusoy. Öyle pek egoları olan, etrafa kök söktürecek tipler değiller. Bu sebeple ben hiç inanmamıştım. Onu da hiç haber yapmamıştım. Dediğimde çıktı yani. Arada bir soğukluk olsa o kadar birbirlerine sarılamazlar. Her şeyden belli olur. Sadece bir pasta kesme şeyi vardı. Çok hızlıca kesiyor ve bıçağı saplıyor Demet Özdemir. Oradan da mesela bir şey çıkartmışlar. Olay oldu. Ama bence biraz enteresan yani. İzleyip göreceğiz ama bence hiçbir şey yok aralarında. Ben geçen haftaki bölümü de maalesef bu bayram sebebiyle unuttum. Yarısında aklıma geldi. Çarşamba olduğu ve Eşref Rüya olduğu. Yarısından itibaren izledim. Başını kaçırmış oldum. Normalde Dijitürk kaydediyor. Ama kayıt bölümü açılamıyor. O yüzden Kanal D'ye sesleniyorum. Lütfen bir an önce şey yapsın. Gece bölümünde onu yüklesin. Başını kaçırdım yani. 2 gündür bekliyorum. Bazen gece veriyorlar. Vermediler yani. Bu gece verecekler diye umut ediyorum. YouTube'a yüklenmiyor mu peki? YouTube'da bulamadım ya. YouTube'a hemen yüklenmiyor. He, nasıl olsa Evet. izleyenler olacak YouTube'da diye. Tabii, tabii. Bulamadım yani. Hatta bulan, izleyen varsa atsın bana. İlk yarım saat 40 dakikasını kaçırdım. Dediğim gibi Uğur Yücel girdi. O dedikodular doğruydu. He, Ondan sonra çok da tatlı olmuş. Yarısını da yakaladım ben. Ama çok tatsız. Yani Uğur Yücel'i 2 kere mi izleyeceğiz biz bu hafta ve önümüzdeki hafta? önümüzdeki hafta artık bitiyor, tamamen bitiyor. Yani, Evet. çok da dip yapmadı reytingler. Aslında seneye bir daha denenebilirdi. Böyle bir canlandırma, hani, bir silkelenme yaşayabilirdi dizi. 1-2 ay, 3 ay daha bakılabilirdi. Değil mi? Yani ama neden? Evet, çok yani zaten yavaş ilerledi hikâye. Şimdi o kadar hızlandırmışlar ki normalde o yarısında açtığımda baştaki mevzuları anlamış olurdum. Anlamadım yani. Bir anda çok hızlandı ve çok böyle love story'e dönmüş dizi. İkisinin aşkı, çocuk doğuruyor falan filan. O silahlar, vurdular, kırdılar, her şey gitmiş. Öteki o büyük mafya olay olan Görkem Sevindik, hani, danslarıyla olay olmuştu. O bile aşık olmuş düşün dizide. Öyle mi? Evet. Evet. Ya, bir de şey demişlerdi, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslan Malboro kıskanmış Demet Özdemir Ay, seti hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. öyle bir şey olduğuna inanmıyorsun değil mi? Seti, hani, o yüzden Hiç. sete geldi. Geldi sete ama o yüzden geldiğine inanmıyorsun, değil Yok. mi? Zaten oyuncular ya da bizim camiamızdaki insanlar, bizler zaten öyle oraya gelip kıskanacak insanla bir ilişki kurmayız yani. Çok zordur. Hani öyle bir şey yapıyorsa kadın ya da erkek kendi kaybeder. Çünkü bu dünyanın kuralları var. Ayak uydurmak durumunda. Hani bir insanın işine mani olmak gibi. O yüzden hiç sanmıyorum. Evet. Peki bu Çağatay Ulusoy sence neden bu kadar kilo aldı? Ayrıca hakikaten bu kadar kilo aldı mı? Sen diziyi de seyrettiğin için. Evet, evet, biraz aldı ama bir doğruysa şayet hep yazılanlar, çok emin değilim, şeker hastalığı varmış, insülin direnci. O yüzden ve çocuğu çok zorbalıyorlar. Çağatay aldığı bu kiloyla da çok yakışıklı, verince de çok yakışıklı. Bundan daha da kilo aldığı bir vakit vardı.
denizde çocuğun resimleri, fotoğrafları basına sızdırılmıştı. Mesela orada çok iriydi. Ya insanları böyle zorbalamayı çok çirkin buluyorum ben. Dönem dönem hepimiz alıyoruz, hastalıklar yaşıyoruz. İnsanın morali bile bozuk olunca gidiyor pasta yiyor, onu yapıyor, yemekten alıyor hıncını. Tabii. Bu kadar zorbalamaya gerek yok. Çocuk zaten dünya yakışıklısı ve yazılanlar doğruysa bir insülin direnciyle uğraşıyormuş. Onda da çok normal böyle kilo alması. Aldığı gibi verir. Erkekler zaten çok çabuk veriyor kiloyu. Bize yapışıyor maalesef kilo. Doğru, doğru. Çok haklısın. Arkadaşlar beğen yaparsak memnun olurum. Ve abone olarak izlerseniz de mutluluğumuz artar. Dilerseniz katıl butonuna basıp alternatif seçeneklerden de yürüyebilirsiniz. Peki şimdi Tarkan Ankara'yı ve Salladı. akşamları evet salladı. Ankaralıları çok mutlu etti. O yağmura rağmen hava ıslak, zemin ıslak, sahnede kaymamak için ay 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 diye yürüdü. Yağma ya, yağma gözünü seveyim yağmur diye yağmura da ricada da bulundu. Nasıl buldun Tarkan Ankara konserini? Bayıldığım her zamanki gibi. Tarkan neredeyse oraya bayılıyoruz biz. Ankara'ysa Ankara, İstanbul'sa İstanbul, başka bir şehirse orası. Yine yani aynı İstanbulluları getirdiği gibi Ankara'ya da bir enerji getirdi. Çok tatlıydı. Ama tabii bir talihsizliğe uğradı. Yağmur yağdı. Çünkü sahnede çok atraksiyonlu, çok danslar yapan, yerinde hiç durmayan Tarkan yağmurdan dolayı birazcık tabii tatsızlaştı. Hatta görevlileri çağırdı. Görevliler sahneyi siliyordu vesaire. Hatta ilkinde görevlileri Tarkan sandılar. Büyük bir çığlık falan. Sonra Tarkan çıktı. Konserin arasında tekrar görevlileri çağırdı. Bakın dedi düşebilirim. Hani yerler çok ıslak. Tabii ayakkabısı da çok müsait değildi o yağmura. Ama ona rağmen şahaneydi. Her zamanki Tarkan'dı. Evet. Çok güzel geçti bence. Ankaralılar bence çok mutludur. Aynı biz İstanbullular gibi. Biz İstanbullular da birkaç ay önce öyle çok mutluyduk. Evet, Tarkan ıslanmaktan da çekinmedi. Ciddi ciddi üzerine yağmur yağıyordu zaten videolarda da gözüküyordu. Önce bir naylonla çıktı. Üzerine aldığı yağmurlukla ince O bile çok yakışmıştı. O poşet bile çok yakışmıştı. Vallahi bir adama poşet yakışır mı? Poşet yakışmıştı. Evet, ondan sonra onu çıkardı zaten. Umursamadı ıslanmayı ve o şekilde ıslana devam etti. O şey kısmı çok enteresan. Yani ezanla ilgili daha önceden çalışmış olması, hazırlanmış olması. Şöyle ki, şimdi konserlerde filan ezan okunurken şarkıcılar şarkıyı durdurur, şarkı söylemeyi keser, ve ezan bittikten sonra devam ederler. Tarkan önce o alanda, eee, konser alanının çevresinde cami var mı yok mu onu öğrenmiş. Sonra, konser sırasında ezan saatini öğrenmiş. Yatsı ezanı, ve tam ne zaman başlayacağını öğrenmiş. Konsere çıktığında da ekibi ezan saati geldiği zaman onu uyarıyor kulaklıktan. O da, geçiş yapacağı şarkıya geçmiyor, duruyor. Orkestraya da beklemesini söylüyor. Ondan sonra da vatandaşlara şimdi diyor, ezan okunacak diyor. Ezanı dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Ya, şarkıya niye geçmiyorum biliyor musunuz? Ezan okunacak şimdi, bir ara verelim, ezanı dinleyelim, bitsin sonra devam edelim diyor, ve alkışlanıyor. Yani buna önceden çalışmış olması, bunu düşünmüş olması müthiş bir şey, müthiş bir hassasiyet. Sen ne diyorsun bu konuda? Tarkan var olduğu, yaşadığı toplumun bütün her şeyine çok duyarlı. Ezandan ağaca, ağaçtan hayvanına inanılmaz bir insan, inanılmaz şıklıkta, inanılmaz büyük bir nezakette bir insan. İyi ki Tarkan'ımız var. Çok şıktı yaptığı hareket. Çok şıktı. Ben bunu düşününce ve üst üste koyunca ya dedim bu neden şarkıyı yarıda kesmiyor da filan. Sonra baktım o anda ezan okunmuyor ki. Bu ezandan önce davranmış. Şimdi ezan okunacak demiş filan. Demek ki buna daha evvelden hazırlanmış ekibiyle beraber
Ve ben bunu böyle yorumlayınca Instagram'da paylaştım. Tarkan beğen yaptı. Demek ki dedim doğruyu görmüşüm, doğruyu söylemişim. Yani bunu daha önce böyle, bir inceliği yapan hiçbir başka şarkıcı hatırlamıyorum. Hiç kimse yapmadı bunu şimdiye kadar. Hep ezan okunduğu zaman eğer konser civarında, cami varsa şarkıyı durdururlar, keserler. O da güzel bir şey, çok güzel bir şey ama önceden böyle hazırlık yapmış olması gerçekten boşu boşuna megastar olunmuyor yani. Aynen öyle. Evet. Bana diyorlardı ya Tarkan beğenince, "A, Tarkan herkesi beğeniyor Bilal'cim. A, beğendi mi?" Ben de sana söyleyeyim. Evet, Beni bir verem etmişlerdi ya, herkesi beğeniyor diye. herkesi beğeniyor Şa diyorlardı. şahane. Yok canım, kimseyi beğenmiyor yani. Yok İnanılmaz canım. az kişiyi beğeniyor. O yüzden ne güzel Tarkan'ın beğenmesi. Tabii, 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 tabii. Evet. Eee, peki, ya sen bugün çok güzel bir haber paylaşmışsın. Hamilton'la Kim Kardashian'ı, Formula 1 şampiyonu, Schumacher'le 7 şampiyonlukla eşit rekoru, elinde bulunduran Hamilton'la Kim Kardashian'ın, Formula 1 sürücüsü Hamilton'la Kim Kardashian, ve Kanye West İstanbul'daydı geçen hafta. Bir anlatsana Allah aşkına ya. Tam haberi hatırlamıyorum da Kanye West'e biraz laf sokmuştu. Evet, evet. Biz kadınlar bunu yaparız. Birisi çok canımızı acıttıysa, eksse, canımız acıdıysa ona bir laf sokarız. İşte Hamilton'la ilgili diyor ki inanılmaz iyi bir adam diyor. Bana sormadan diyor hiçbir zaman diyor resim çektirtmiyor, röportaj vermiyor diyor. Ama diyor Kanye böyle değildi diyor. Ondan sonra işte bütün iyi Bravo. özelliklerini sayıyor. Ama diyor Kanye böyle değildi. Kanye bunu yapmıyordu diyor. Hamilton'ı övüyor orada. Eee, enteresan geldi bana yani. Hani Kardashian'da olsan bir şekilde canını acıttıysa bir adam ne yapıp edip ona bir lafını sokuyorsun yani. Çok komik geldiği için yayınladım zaten. Biz yaparız kadınlar arada böyle şeyler. Evet. Eski sevgililerimde olmayan her şey onda var demiş Kim Onda var. Kardashian. Hamilton için. İngiliz Hamilton biliyorsunuz Formula 1 Evet. şampiyonlar şampiyonu. Şu anda da Kim Kardashian yine Hamilton'ın peşinden Monaco'da, orada Formula 1 yarışları var biliyorsunuz. Kardashian'ın da Monaco'dan videoları geliyor. Şöyle, bir erkekte her zaman istediğim her şeye sahip. Eski sevgililerimde olmayan her şey Hamilton'da var. Özellikle Kanya'da olmayan her şey. Kanya'nın aksine bana, aileme ve markalarıma saygı duyuyor ve bana ya da aileme haber vermeden asla medya röportajı yapmıyor. O kadar harika bir adam ki ve bir bebek sahibi olmayı planlıyoruz. Şimdi Kanye'den 4 tane çocuğu var Kim Kardashian'ın ve Kanye ile evliydi. Çok uzun süre, kaç sene? Evet. 4 sene flörtleştiler. 2 sene mi, 3 sene mi? Yok, 4 sene mi? Daha uzun da olabilir. Evlilikleri Daha var. uzun. 8 sene galiba toplam, değil mi? Öyleydi Öyle galiba. hatırlıyorum. 8 sene evliliği vardı. Eee 4 çocuğun ikisi, taşıyıcı anneden, ilk ikisi, Kanye West'e kendisi doğal olarak dünyaya getirmişlerdi. Sen 4 çocuğun olan adamı yerin dibine sokuyorsun ya. Demek ki hak etmiş yani. Demek ki adam iyi bir baba değil ki öyle değil yani. Hak etmiş yani. Bir kadının canını acıtırsan, o çocuklarına babalık yapmazsan, kadına iyi bir eş, iyi bir arkadaş olmazsan öyle lafı sokarlar yani. İyi yapmış. Bazen bazı adamlara haddini bildirmek gerekiyor. Ama her bakımdan daha üstün ne demek ya? Ya bir kere, eee, yani, bir erkeğin canını anlamda söylüyorsa Hamilton zaten sporcu. Adam o Formula 1 arabasında o yarışları yapabilmek için ne ağır sporlar, hazırlıklar, antrenmanlar yapıyor. Elbette ki fizik olarak da kondisyon olarak da, eee, Daha e iyidir. Karakter olarak da kocandan her daha iyidir. şekilde daha iyisidir. Allah bir kötüden sonra hep bir iyiyi bulduruyor yani. Allah önce eşeğini kaybettiriyor, sonra bulduruyor. Aynı o hesap. Ve bununla sevgili dâhil nikâhlı değiller.
Zaten eski arkadaşlar ama hep arkadaşlıkları dostça devam etmiş. Ocaktan itibaren, 2026 Ocak'tan itibaren sevgili olmuşlar. Daha yeni. Bir çocuk planlıyorlar. Bir çocuk daha doğuracak Kim Kardashian. Yapsın, hak ediyor adam. Yapsın mı? Yapsın. Yapsın. Yani baksana peşinde dolaşıyor. Onun peşinden Monte Carlo'ya gitmiş. Çocuklarının yanında Seda durmuyor. Sayan dün demiş ya, kocanızı diyor tatile göndermeyin diyor. Nereye gidiyorsa peşinden gidin diyor. Öyle şey mi olur diyor. Kardashian da aynı Seda Sayan gibi yarış mı yarış, tatil mi tatil adamın peşinde. Ya adam sık boğaz olur ya. O kadar da olmaz ya. Seda da kendini tamam yani herkes Seda Sayan değil ki. Kendi penceresinden bakıyor. Herkesin karakteri aynı olmaz ki ya. Ne aman nereye gidiyorsa gitsin diyen de var yani. Ne Ben hiç yapıyorsa yapsın. karışmam. Sen, Hiç. İstediği bak, her yere gidebilir yani. Öyle bak ben sen, onun sen Seda ablanı dinlemiyorsun. Anlat lütfen. Her yere gidebilir mi? her yere gidebilir. Hiç insana karışmayı sevmem. Oraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Aman arkadaşlarınla mısın? 3 gün eve kapandın, PlayStation mı oynadın? Tatile mi gittin? Hiç böyle bir yorum dahi getirmem. Çantasını hazırlayıp gidebilir. Ağzımı dahi açmam. O konuda Seda Sayan'ı çok severim ama katılmıyorum. Ne gideceğim çanta gibi yanında tatile birlikte, işe birlikte. Oraya bir fenalık gelir bana. Uğraşamam o kadar. Çantasını hazırlamasına da yardımcı eder misin? Olur musun? Olurum tabii, ne olacak ki? Yani zaten güvenmiyorsan, tatile gidip birini bulacağını düşünüyorsan zaten o tarz insanla olmazsın. Ha, olur mu? Olur. Olduğunda da atıyorum tatile gönderdin, birini buldu geldi. Ben hep Allah'a dönüp teşekkür ederim. Allah'ım bana yüzünü şimdi gösterdiğin için, daha büyük bir olayla beni üzmediğin için. Yani ondaki hayra bakarım, dönüp giderim yani. Öyle hiç insan sıkmayı sevmiyorum ben. Kadın olarak sıkılmayı da sevmiyorum. Erkekleri sıkmayı da sevmiyorum. O yüzden bazen arkadaşlarım diyor ki saçmalama sen çok acayip bir kadınsın. İşte buna da izin verilmez, bu da olmaz falan. Hiç vallahi umurum değil yani her yere gidebilir. Yani beni istemiyorsa sonuçta yani birisine takılacaksa kendi kaybettiğine üzülsün diyorsun. Kendi kaybeder. Ne yapayım yani? Hani ben varken de ayarlayabilir o adam. Ben onun peşinde Öyle. gideceğim. Orada birini bulabilir. Zaten gözü pisse, ruhu pisse, kalbi pisse senin yanında olmanın bir manası yok yani. Kapı arasında yapar yapacağını. O yüzden yani herkesin özel alana ihtiyacı var. Gidebilir, yapabilir. 1 ay da gidebilir, 2 ay da gidebilir. Geçmişte oldu böyle şeyler biliyorsun. Aylarca da gidebilir. Hiç umurum olmaz. Neredesin demem yani. Erkeklerin kaçta kaçı aldatma ana fikirli, kaçta kaçı o zihniyette sence? Yüzde Bence kaçı? %80'i falan öyle. Hadi can, aman ya sen de Allah aşkına ya. Haksızlık yapıyorsun ya. Bu kadar da olmaz ya. Acaba? Çok Ne bileyim çok yani büyük. benim arkadaş çevrem, onların Evet, eşleri, arkadaş evet. çevremin arkadaşlarının eşlerinde gördüğüm oran böyle. Şimdi benim babam rahmetli çok şerefli bir adamdı. Ben Yapmazdı o. ailemde O bir şey yapmazdı. O rahmetli bir şey yapmadı herhalde, değil mi? gerçekten yapmazdı. Bak ben Ya, babamda, erkek kardeşimde, kuzenlerimde, bizim 7 ceddimizde bir aldatma asla yoktur. Hani evet. bizim bildiğimiz yoktur yani. Ben sonra insan içine çıkınca arkadaşlarımla, onlarla, bunlarla arkadaşlarım evlenince falan gördüm. Var yani bu toplumda aldatma var. Görüyorum çeşitli çeşitli. Hani arkadaşlarım anlatıyor, arkadaşlarımın arkadaşları anlatıyor. Şu ana kadar aldatılmayan arkadaşımın sayısı 3 falandır. Bence onların da haberi yoktur. Ya, 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 erkeklerin rakamını bir daha söylesene, yüzde kaç? Kaç Bence erkeklerin? %80'dir diye düşünüyorum ama tabii bu benim kişisel kendi görüşüm, kendi hayatımın etrafında. Ama genele vuramam bunu. Ama okuyoruz yani Esra Erol dolu, Müge Anlı dolu, gazeteler dolu, televizyonlar dolu, aldatılanlar, Twitter dolu, X platformu dolu, Instagram dolu. Herkes bir hikaye anlatıyor. O orana baktığımızda öyle yani. Peki kadınlar için bu oran kaçtır? Kadınların yüzde kaçı aldatır? Bence önceden çok yoktu ama
maalesef artık kadınlar da aldatıyor. Etrafımda o cinsten de var evli olduğu halde. Ondan sonra birlikteliği artık çok uzun sürdüğü halde vesaire. Artık kadınların da bence çok yüksek oranları. Yani ben artık kadınlar aldatmıyor, kadınlar da çok az diyemem. Erkeklerin aldattığından daha fazla kadınlar aldatıyor bence. Yapma ya. Kadınlar %80'den fazla mı yani? Bence kafa kafaya yarışırlar. Tek şey Yapma kadınlar ya. yakalanmazlar. Bak bir kadın aldatacaksa onu yakalaman çok zordur. Kadın çok zekidir. O erkek gibi değildir. Erkek telefonda bir şey bırakır, silse de bırakır, unutur, muhakkak bir iz delil bırakır. Ama kadın öyle değildir. Kadın zekasıyla temiz çalışır. O yüzden pek yakalanmaz. Aldatan kadın yakalanmaz diyor. Ee, Arzu Altıntaş. Ee, Arzu tabii senin bu anlattıklarına, söylediklerine hepsine inanıyorum. Yani katılmamakla birlikte bazılarına hepsine inanıyorum. Çünkü senin çevren çok geniş ve yıllardır hem ünlüler dünyasından hem onların hayranlarından çok çevren var. Çok yaşanmışlıklara şahit oldun. O yüzden senin söyledik ve yapımcı olarak da televizyon sektöründe de bu tür programlarda da çalıştın, bulundun. O yüzden söylediklerine inanıyorum, katılıyorum. Ama hepsine katılmam mümkün değil. Yani erkekler Muhakkak. %80 çok fazla ya. Benim Çok kendi fazla. etrafımla ilgili o. Yani Ha, senin benim kendi ha. gördüğüm ve Tamam. tanıdıklarım Ha, sana genel denk Türkiye için arkadaş. diyemem. Ha, senin Kendi evet tamam. çevrem, kendi Ha hayatım, oldu. işte komşum, bakkalım, mahallem, arkadaşlarım, okulum, üniversite arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım. Yani bu benim çevremle ilgili görüşüm. Çevrenle ilgili görüş. Tamam. Şimdi açtım senin sayfanı. 5 dakika magazin Instagram hesabını. Çok güzel haberler paylaşıyorsun. Çok güzel haberler yapıyorsun. Önüme geldi soğanı ters tutması olay oldu diye bir haber. Oyuncu, sevdiğimiz oyuncu Melis Sezen alay konusu olan Arda Türkmen'in programındaki soğanı tersten doğraması hakkında konuştu. Ya gerçekten soğan da ters tutulur mu be kardeşim? Cücüğü belli, altı belli yani. Peki ben Soğanı sana bir ters, şey söyleyeyim mi? Bu haberi yayınlarken o evet, sahanın öyle tutulmayacağını öğrendim ben. Dedim niye buna tepki göstermişler falan filan. evet, Bana hala doğru geliyor. Yani elimin neresine gelirse o soğan öyle evet, geldiyse öyle keserim. Öbür türlü tamam. kesildiğini ben bu haberle öğrendim. Öyle mi? Soğan soğandır ya. Soğan elma gibi değil mi yani? Elmayı nasıl tutarsan tut. Öyle kesersin. Ben de öyle biliyorum yani soğanı. Yani Ne, ne var ki ne kızı yerden yere vurmuşlar. Benim elime öyle geldiyse ben de öyle keserim. Diğer tarafı geldiyse diğer tarafından keserim. evet. Meğerse böyle doğru kesiliyormuş. Soğanı ters tuttuğumu söylüyorlar ama anlayamıyorum diyor Melis Sezen. Hala neyi ters Hala neyi ters yaptığımı anlayamıyorum. İnsanlar sürekli soğan böyle mi tutulur diye yazıyordu. Ya soğan bu, soğan soğandır. Nasıl tuttuğumu bile sonradan fark ettim. Elimi kesmemiş olmam tamamen şansmış. Gerçekten kahkahalarla izledim videoyu. Leyla dizisinde şef karakteri oynayacağım için dersler aldım. Artık bıçağı nasıl tutacağım ve parmaklarımı nasıl yerleştireceğimi öğrendim. MasterChef'e katıldığımda bu kez oldukça artistik kestim. O konuda kendimi geliştirdim diyebilirim. Yani bir film için hazırlık. Peki şimdi Melis Sezen yaşını almış bir genç hanım. Soğan kesmekte ne var? Mutfağa mutlaka giriyordur diye düşünüyorsun. İşte bir menemen yapıyordur, soğanlı bir şey yapıyordur. Ne bileyim ben. Yani bilir diye düşünüyorsun ama Ya bilmiyormuş. robot Çok var. Robota atıyorsun, pıtıt çeviriyor, veriyor sana soğanı yani. onun Kesmiyorsun onun ki. onun da robotu var. Doğru söylüyorsun ve çok eskiden beri var. Çok doğru söylüyorsun. Evet, Senin de evet. mutfağa hiç girmediğin belli oldu canım Doğru. Şebnemcim. Yo, yo, doğru, doğru. Çok basit şeyler yapıyorum ben. Soğanla işim ama soğanı sevmem çünkü. Allah Eee, Allah. yo, yo, evet. Peki, şimdi birbirinden güzel haberler Arzu Altıntaş'ın 5 Dakika Magazin sayfasında izlemenizi tavsiye ederim. Ya Dilan Polat'ın
sayfasının, hesabının 6,3 milyonluk hesabının kapatılmasına ne diyorsun? Şaşırdım. Hak Sen? etti ama, değil mi? Hak etti ama yani. Yani ne bileyim, Yani ben pek yasaklardan taraf değilim. evet ama Kızı yani kızı yani hiçbir zaman tutmadım. Hiçbir zaman benim gözümde çok negatif Dilan Polat. Ama evet. hani hesabı kapatılmalı mı? Bilmiyorum. Ben yasaklardan taraf değilim. Ama yani işte gördük en son başına gelen. Şimdi ben Evet. 2 sene evvel bunlar hapse girdiğinde de Dilan Polat'ın iyiliği için hesabı kapatılmalı, bu sosyal medyaya girmesi yasaklanmalı filan diyordum televizyonda, Beyaz şeyde Söylemezsem Olmaz programında. Şimdi de mahkeme çok geç de olsa bu kararı verdi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi. Aile yapısına aykırı içeriklerin yayılmasına zemin oluşturduğu gerekçe olarak gösterildi kararda. Şimdi görüyorsun işte bu en son vefat haberinde amcasının oğlu koruması vurulduğu zaman Dilan Polat yaptığı paylaşımla konum ekliyor, konumunu belli ediyor. Engin Polat'ın peşindeki mafyada Engin Polat'ı vuramayınca Engin Polat otelden çıkmıyor. Yani tesadüf otelin içinden dışarı çıkmıyor. Bu sefer de birisini cezalandır diyor karşı tarafta tetikçiye emir veren. Aileden birisini vur diyor. Kim olursa olsun vur diyor. Bu adam hiç günahsız vuruldu. Can Polat. Evet. Çok üzüldüm o. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve onun gibi daha önce de yani çok şikayet yağıyordu paylaşımlarından dolayı. Çok şikayet alıyordu hesap. Ve sonunda mahkeme böyle bir karar aldı. Genelde Türkiye'de kapatılan bir hesap yurt dışında açık olurdu. Fakat Meta, yani bu Instagram'ın sahibi şirket, bütün dünyada kapattı. Mahkemenin kararını bütün dünyada uyguladı. Dilan Polat'ın hesabı, yurt dışından da giremiyorsun. VPN indirsen de giremiyorsun. Yani keşke Enteresan. İnşallah ders olur. Hani en önemlisi olmaz. Ona olmaz. ders olması. Evet. Ceza girdi o kadar Bir yani. enteresan, yani bir orada bir şov yapıyor. İşte aile değerleri, evlilik, çocuk, lüks yaşam, o bu falan filan, böyle karman çorman bir şey oldu. Evet, sinir bozuyor mu? Bozuyor yani. Hani ben kendi adıma da bu olaya kadar ancak Dilan Polat'ın karşısında bir özne varsa, Hande Yener gibi vesaire, birine sataşıyorsa haberine öyle giriyordum. Çünkü tahammül edemiyordum yapılanlara, saçmalıklara. Ama bir enteresan bir hal aldı yani. Hani günden güne dozaj arttı, dozaj arttı. Mesela bu ölüm olmasaydı acaba hesap kapatılacak mıydı? Onu düşünüyorum. Hani bu son oldu artık. Bir enteresan. Şimdi ne yapacak? Mesela bu kadın, değil mi? Bence hesapsız yapamaz. Yani oraya bağımlı. Yeni jenerasyon gibi. Hani muhakkak göstermek istiyor. Şimdi o koltuklarını nasıl gösterecek? Havuzunu nasıl gösterecek? Dior çantalarını ya da diğer, marka vermeyeyim, diğer çantalarını nasıl gösterecek? Bir rahatsızlık olacak o insanda. Ne yol bulacak onu çok merak ediyorum. Zaten hemen gördün mü bilmiyorum. Doğruysa eğer X'te dönen bir şey vardı. Bir magazin sayfasına, o da onun kankası olduğu iddia ediliyor, mesaj yazmış. Hiç umurumda değil. Ondan sonra ben işte mutluluk istiyorum ama doğduğumdan beri yüzüm gülmedi. Mutluluk yüzü de görmedim demiş. Doğruysa yayınlayanların yalancısıyım. Kişilerin kendi iddiası. Şimdi bunu bile yazması bir enteresan ve bunun yayılması. Garip Dik geldi başlı bana. ya. Dik başlı ya. Dik başlı ya. Öyle bir dik başı var ya. En büyük kederi yaşar. İçine atar. Dışarıya belli etmemeye çalışır. Böyle de bir gurur var. Böyle de bir şey var. Artık herkes onu çok iyi tanıdı. Çok iyi analiz ediyor herkes. Ama Dilan herkes de Polat'ı. izliyor Bilal'cim. Tabii Herkes tabii izliyor. izliyor. Tamam. Tüy, kaka, bilmem ne falan filan. Nerede? 6 milyon. Hadi diyelim satın aldı 3 milyonunu. Yani 6 milyon insan izler mi bir insanı? Bu kadar tepkiliyiz. Bu kadar bizi rahatsız ediyor. Ben haberini giremiyorum.
insanlar baktıkça sinir oluyor falan. 6 milyon nasıl oluyor? 6 milyon takipçisi var ya. 6 milyon küsür. Ya, onun acayip fanları var bir de, yani, çok tutkulu fanları var. Yani, onun için, onu eleştirenlerle çataçat sosyal medyada tartışan, kavga eden biliyorsun, çok çılgın hayranlı hayranları, fanları var ve mutlaka başka sayfa açacaktır yani. Devam Ama eder o. açamaz diye biliyorum. Aynı IP'de olduğu için aynı telefon, aynı IP açamaz diye düşünüyorum ama çok emin değilim. Başka IP alır, başka telefon alır. Hı Yani hı. yapar o. O yapar. O isim değiştirir. Zor gelir ona. Kabul etmez önce ama Dilan Polat olarak değil de başka bir isimle açar, ve Ama alttan yine alta bu meşhur birisi. Onu paylaştıkça insanlar görecek. BTK onu da kapatır. kapatır ama yani sosyal medyada, maalesef, eee, böyle şeyler yapıyorlar yani. Böyle şeyler yapıyorlar. Sosyal medyada, eee, kaçmak biraz daha kolay. Evet. Yani, aslında yaşayıp göreceğiz Dilan Polat'ın bundan sonra neler yapacağını, bu filmin sonunun ne zaman geleceğini. Baksana ya, adamlar Engin Polat'ı nasıl tehdit ediyorlar ya. Yani Evet, Engin çok Polat'ın enteresan. emekli emniyet müdürü korumaları olduğu söyleniyor yani. Evet. Hayatından endişe ettiği için. Ama yani, hani, ne bileyim, böyle bir endişe de varsa Çeşme'ye de gitmezsin be kardeşim ya. Hani, çok açık alan yani. Ne bileyim, Çok, hani, bilmediğim mevzular, çok. ahkâm da kesmek istemem, kimseyi de yargılamak istemem. Evde de sıkılmış, bunalmış da olabilirler ama yani oraya da gitmezsin. Yazık o adamcağız da, hani, koruma diyorlar ama bence o adamcağız koruma değil. Öyle gafil avlanıyor. Hani, bir silahı yok, bir şeyi yok, bıçağı yok. Ondan sonra koruma değil yani. O akrabaları ve yanlarında. Hani koruma dediğin başka türlü olur. Çok üzüldüm ben adama. Çok yani 4 tane o kız çocuğuna, eşine bıraktıklarına, pisi pisine gitti yani. Çok üzücü. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim ki? Çok zor yani. O Dilan Polat ailesine çok bağlıydı o rahmetli. Hep yanındaydı. Cezaevindeyken de hep cezaevine ziyarete gidenlerle beraber giderdi o da. Dilan da onu çok seviyordu. Engin de çok seviyordu. Aileden birisi gibiydi. Eve serbestçe elini kolunu sallayarak girip çıkan birisiydi. Hem de korumamız olursun, işte bizimle beraber gezersin diye ama getir götür işlerinde kullanıyorlardı evde. Alışverişlere gönderiyorlardı filan. Eee, taşıma işlerinde filan kullanıyorlardı. Pek çok videosunda görmüşsündür Dilan Polat'ın. Yıllardır, son 4 senedir filan ben hatırlıyorum. Dediğin gibi pisi pisine gitti ya. O çocuklara yazık, günah. Evet, çok 4 tane üzüldüm evlat. kızcağıza, o büyük kızına, çocuklara çok üzüldüm ben. Allah sabır versin, dayanma gücü versin. Amin, amin. Peki, Kıvanç'ın Monte Carlo fotoğraflarını, videolarını gördün değil mi? Kıvanç Görmez her zaman olaydım. neden görmez oldun? Anlat bakayım. Çok güzel çünkü. Kıva Kıvanç mı güzel, ortam mı güzel? Kıvanç güzel, ortamı biliyoruz zaten. Gitmişiz 100 kere. Ne yapalım ortama Evet. ama Kıvanç'la gitmemişiz. Bir Kıvanç Tatlıtuğ'yla gitmemişiz yani. Ne yapayım ortama? A'dan Z'ye biliyorum hepsini. Kıvanç'ın o gömleği, ayakkabıları falan. Bayıldım yani. O kısa pantolon herkese yakışmaz. Böyle çok fit Yakışmaz. adamların giymesi gerekir. Eğer onu giyersen komik duruma düşebilirsin proporsiyonun uygun değilse. İnanılmaz güzeldi bütün fotoğraflar. İnanılmaz, evet, hepsi çok güzeldi ve oradalar. Dün gece de çok güzel eğlenmişler. Bir DJ performansını izliyorlar. Eee, Akdeniz'in üstünde. Zaten travertenlerin üzerinde Monaco. Öyle bir yerde, çok güzel bir gece kulübünde, müzik dinlemişler belli. Ben DJ'in performansını gördüm. Eee, böyle seyrettim. Tabii orada Formula 1 yarışlarına, denk gelen bir davet almış. Formula 1 yarışları, Monaco'da yıllardır,
Cannes Film Festivali bittikten bir gün sonra, 2 gün sonra başlardı. Ve çok büyük bir yoğunluk olurdu orada. Hem Cannes Film Festivali'nin geliş gidiş yoğunluğu, Formula 1 yarışlarından da birkaç gün önce gelir oraya gelenler ki yarışlar öncesi hazırlıklar filan, orada Monte Carlo, Monaco'nun havası filan onlara da uyum sağlamak için çok büyük bir hem uçak trafiği olurdu. Nice Havalimanı, bölgenin tek havalimanı biliyorsun. Kanada oradan gidiyorsun. Marsilya'ya kadar Nice Havalimanı'ndan indiğin zaman ve bu tarafta da İtalya'nın bazı şehirlerine gidenler dahi Nice'e inerler. Monaco'dan sonra İtalya biliyorsun. Ne vardı orada? Sanremo, Sen İtalya Sanremo kasabası da hemen Monaco'dan 20 dakika sonradır. Monaco'ya gidersen Sanremo'ya da uğrarsın. Orada İtalyan kafelerinde oturup İtalyanların sohbetini dinlersin falan. Çok güzel ortamlar. Şimdi oradan şuraya bağlayacağım. E, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımlarına, storylerine minnacık şeyler koyuyor. Hashtag davet demiş ve birkaç tane firmayı, 2 tane firmayı etiketlemiş. Davet demiş hashtag. Fakat Arzu, şimdi Monte Carlo Formula 1 yarışları, Formula 1 ayaklarının en tepe noktalarından biri. Yani dünya üzerinde kaç tane yerde yıl boyunca yarışlar, Formula 1 yarışları yapılıyorsa hepsi çok değerli ama dünyanın en çok konuştuğu yarışlardan biridir Monte Carlo. Hem fotoğraf paylaşımı hem starların katılımı Monaco'nun özel kimliğinden dolayı biraz da bu tabii Monte Carlo'nun. Ve orada çok büyük bir ekonomi döner. Yarışlar süre. Zaten Monaco dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Çok büyük bir gelir döner. Dünyanın en lüks markaları zaten oradadır. Yarış zamanında reklamlar, dünya yıldızları gelir, işbirliği yaparlar. Medyalarda yer alırlar. Ve Monaco'dan Marsilya istikametine doğru 1 saat arabayla gidersen Nice 20 dakika, 20-25 dakika, 35 dakikada Nice'den Cannes. Yani Monaco ile Cannes arası 1 saat. 1 saat ötede Cannes Film Festivali zamanı bizim yıldızlarımız Hande Erçeller, işte Pınar Denizler, Serenay Sarıkayalar ve daha birçok isim çok önemli paralarla Cannes Film Festivali'ne gidiyorlar, işbirliği yapıyorlar. Hiçbir zaman davet yazmıyorlar. Hiçbir zaman onlar da davet edilmek isteseler davetli giderler oralara Cannes Film Festivali'ne ama para kazanamazlar. Davet edilse görür gelir olaya ama artık bir yıldız olduktan sonra sen bir Hande Erçel olduktan sonra, bir Serenay Sarıkaya olduktan sonra, Pınar Deniz olduktan sonra bir yere gidiyorsan Paris Moda Haftası'na gidiyorsan kuru kuru defile seyretmeye gitmen sana hiçbir şey getirmez ki vakit kaybı. Senin oradan en azından 5 milyon lira, 10 milyon lira, 30 milyon lira para kazanman lazım. İşbirliği yapman lazım. Oraya davet hashtag'i koyarsan kendi cebinden gidersin. Kıvanç Tatlıtuğ sen Monte Carlo'ya, Monaco'ya karını da yanına alırsın. Davet bilmiyorum yani bana çok mantıklı gelmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bedava gitme Kıvanç Tatlıtuğ. Gittiğine de çok inanmıyorum ama bedava gittiğine de. Davet yazdığın için oraya saygı duyuyorum sana. Davetli gitmişindir diye inanmak istiyorum ama yani bütün bu saydıklarımdan dolayı çok da bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? gitmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü içinde bulunduğu o camia çok prestijli bir camia. Tercih etmiş olabilir. Atıyorum cebinden 1 milyon harcayacağına davetli olarak gidip 1 milyon cebinde kalsın diye düşünmüş olabilir. Gidebilir diye düşünüyorum. Yani o firmalardan birine baktım. Neyse çok da fazla şey yapmayalım. Kıvanç Tatlıtuğ bu konuda bir açıklama yapmak isterse kendisi benim bu konuşmalarımdan dolayı yok ben illa şöyle gittim böyle gittim demek isterse de her zaman cevap hakkı var. Saygımız sonsuz. Ben sadece Millet mantığı çok oturtamadım yani anlatabiliyor muyum?
Ha bir de bak şunu da söyleyeyim. Şu da garip. Erkek ünlülerimize işbirliği teklifi böyle uluslararası çok az geliyor, gelmiyor gibi bir şey. Nedense Evet. kadın ünlülere bak mesela, Afra Saraçoğlu Bulgari. Afra Saraçoğlu işte, Balenciaga için oraya çağrılıyor, Paris'e çağrılıyor. Ne bileyim yani erkek ünlülerden hiç yok. Ama Kıvanç Tatlıtuğ işbirliği teklifi almayacak bir insan mı? Anlatabiliyor muyum? Davet edildiği zaman ya ben olsam Kıvanç hakikaten ben olsam ben Bilal Özcan olarak bu vize işleri çok daha kolayken her sene mutlaka 2 kere giderdim. Eee, televizyonda çalışmadığım dönemde de giderdim Cannes Film Festivali'ne. Anlatabiliyor muyum? Keyfim için giderdim. İzlemek için giderdim. Eşimi de alırdım giderdim. Yani eee Kıvanç Tatlıtuğ olsam ben zaten dünyanın her tarafına her an istediğin gibi gidebilirsin. Özel uçak tutup da gidebilirsin Nice, Monte Carlo'ya. Oradan bu paylaşımları yapması özellikle, markaların adını yazarak davet yazmak zorunda kalması. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. Benimki sadece bir gazeteci olarak düşünce egzersizi. Bunu da yapmaya mecburum yoksa mesleğimi icra etmemiş olurum, anladın mı? Bu birikimimi değerlendirmemiş olurum. Ben herkes gibi bakamam yani. Yani Kıvanç'a bir yanlış da yapmış olmak istemiyorum. Bir saygısızlık da yapmış olmak istemiyorum. Bunun da altını çizeyim. Düşüncemi Ben çok seviyorum. Her neyi yaptıysa kabulüm benim. Markanın adını yazdıysa, davete gittiyse, onu yaptıysa, bunu yaptıysa benim için çok okay. Seviyorum yanında karısı adamı. da var. Karısı da dünya tatlısı Başak Dizer. Dünya O tatlısı da o da. o İnanılmaz da birbirine yakışan çift. Ne tabii tabii. yaptılarsa doğru yapmışlardır. O kadar düzgün, o kadar tatlı bir çift ki yanlış bir şey Evet. yapacaklarını düşünmüyorum. Sen dün Eee, gece Mahmut Orhan'ın konseri vardı İstanbul'da. Benim arkadaşlarım geldi esas. Gece 2'ye kadar beklemişler çıkmamış Mahmut Orhan. Millet listelerde, kanlarda bilmem neydi. Benim arkadaşlarım da onun konserine geldiler. Şimdi gördüm burada otelde kalıyorlar Maslak'ta. Sen onlara söyler misin? Demin benim beceriksizliğimden konu açılmıştı ya soğanı ters tutmamdan. Maslak'ta evet. otelde kalacağına o Yeliz gelsin burada köfte yapsın bana. Öyle mi? Benim derdim gırtlak ya da annem. Annemi gördüm ya da annem gelsin yapsın. Açım yani. Şu an inanılmaz açım. Yapma ya. Yeriz ya. Köfte istiyor Arzu ya. Evet, getirmiş bana biraz o konsere giderken. Gittiler Maslak'ta kalıyorlar. Otel tuttular Evet. Mahmut Orhan için. Gece 2'ye kadar beklemişler. Çıkmamış adam. Herhalde 2'den Allah sonra Allah. çıktı tabii. Ha, evet. Evet, tabii tabii. Geç çıkar. Doğru. Aynen. O Doğru. yüzden Ben annemi de de gördüm, onu da gördüm. Gelsinler köfte yapsınlar. Bak millet kanda, konserlerde benim derdim gırtlak. benim de hiç sevmediğim 60 yıldır alışamadığım şey gece saat 3'ten sonra sahneye çıkan şarkıcılar ya. Ya bu millet kafayı yemiş ya. 3'te ya, 3'te ya, 3'te ya. Ya gidin O uyuyun kadar be çok para kardeşim ya. vermişler ki Yeliz'le eşi. İnanamazsın yani ben duydum şok oldum. Ondan sonra 2'ye kadar beklemişler. Tabii bizim yaş grubumuz benle hemen hemen aynılar. Bizden geçti artık yani biz öyle önceden bekliyorduk 2'ye kadar, 3'e kadar. Hatta ben 3'te gidiyordum bazı yerlere de. Benim de artık tahammülüm yok yani. Gece kulübü konsepti öyle ama işte gece saat 3'ten sonra DJ performansı diyor. İşte 3'te geçiyor. Eee, ya da Yıldız Tilbe gece 3'te çıkar mesela. Çok bayılır o. Herkes gibi saat 23'te Evet. çıkmaz da 3'te çıkar. Bayılır, bayılır ama ben de işte o saatlere kadar kalamıyorum. Canım benim. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Ben çok keyif aldım. Ben de aynı şekilde. Sağ ol. Kıvanç Tatlıtuğ kendisini ifade edebilir, dilerse arayabilir, bağlanabilir. Eee, diğer dostlara da hepsine de çok selamlar, ismi geçen kişilere. Onlar da isterlerse, söylemek istedikleri varsa arayabilirler. Cevap hakları var her zaman. Yarın Arzu yine birlikteyiz yarın akşam 18'de. A, Müsaitsin değil evet, mi? doğru. Evet, evet, yarın 3'te de benim yayınım var. Akşam da sendeyim. Bütün gün Evet. yayın.
3'te kimde yayındasın söyle izlesinler. Mustafa Kılıç'la, Mustafa ile birlikte yayında olacağım. YouTube Mustafa Kılıç. Saat 15'te yarın Arzu YouTube'da Mustafa Kılıç'ın, gazeteci Mustafa Kılıç'ın programında konuk olacak. 18'de de birlikte olacağız inşallah. Peki Arzucuğum, çok teşekkür ederim. Sevgiler sunuyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sevgiler.